Sessiz işgal, borç ve faiz. İnsanlık tarihi boyunca savaşlar görüldü, işgaller yaşandı. Toprakları ele geçirmek için ordular kuruldu, kılıçlar çekildi, tanklar yürütüldü. Ancak bugün dünyayı diz çöktüren en büyük güç ne bir ordu ne de nükleer bir silah. Bugün insanlığı ve ülkeleri esir alan sessiz, görünmez ve her eve sızmış bir pranga var. Borç ve onun kaçınılmaz bedeli, faiz. Peki bizi ve tüm dünyayı kuşatan bu sistem nasıl doğdu? Gerçekten sadece teknik bir ekonomik araç mı, yoksa tarihin en eski sömürge yöntemi mi? Buğdaydan köleliğe, faizin doğuşu. Hikaye paranın icadından bile önce Mezopotamya'nın sıcak topraklarında, Sümer tapınaklarında başladı. Çiftçiler ihtiyaç fazlası buğdaylarını koruması için tapınaklara emanet ediyor ve karşılığında küçük bir muhafaza bedeli ödüyorlardı. Ancak zamanla mahsulü henüz yetişmemiş olan ve acil gıdaya ihtiyaç duyan diğer çiftçiler bu buğdayları ödünç istemeye başladılar. Tapınak rahipleri koruma altına aldıkları bu buğdayları ihtiyaç sahiplerine ödünç verirken fazlasıyla geri istemeye başladılar. İşte insanlığın ilk faiz uygulaması, tahılın ayni olarak borç verilmesiyle böyle doğdu. Sümer'de aylık faiz oranı ana paranın 60'ta biri, yani yıllık %20 olarak sabitlenmişti. Antik Yunan'da bu oran %10'a, Roma'da ise %8,3'e ayarlandı. Fakat bu masum görünen oranlar kısa sürede büyük bir toplumsal felakete dönüştü. Borcunu ödeyemeyen çiftçiler ve yoksul vatandaşlar kendi topraklarında alacaklılarının kölesi haline geldiler. Toplumlar çöküşün eşiğine geldiğinde Mezopotamya kralları toplumsal barışı kurtarmak için radikal bir karar almak zorunda kaldılar. Milattan önce 2400 ile 1700 yılları arasında tüm borçları ve faizleri tamamen silen, tarihin ilk faiz aflarını, yani Misarum kararnamelerini ilan ettiler. Çünkü faiz hayatı kilitliyor ve insanı köleleştiriyordu. İlahi dinlerin faize karşı ortak tavrı. İşte bu büyük sömürü ve yıkım karşısında insanlığı korumak için gönderilen tüm ilahi dinler faize karşı ortak bir ahlaki cephe oluşturdular. Yahudilikte, Tevrat'ın orijinal hükümlerinde faiz doğrudan bir sömürü aracı olarak nitelendirilmiş, yardıma muhtaç olanlara borç verilirken faiz alınması, neşe ve marbit kavramlarıyla kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak tarihsel süreçte bu inanç sistemi tahrifata ve köklü değişimlere uğramıştır. Kendi aralarında faiz almayı kesin bir dille yasaklayan bu yaklaşım, Tesniye kitabındaki yorumlarla yabancılardan faiz alınmasını meşru görmeye başlamıştır. Yasağın sadece kendi toplulukları içindeki işlemlerle sınırlandırılması, yabancı toplumlara karşı faizle borç verme kapısını aralamış, bu durum tarih boyunca tefecilik, sermaye birikimi ve nihayetinde modern dünyayı esir alan küresel finansal sömürü yöntemlerinin bu zemin üzerinden şekillenmesine yol açmıştır. Zamanla dini ve ahlaki sınırların tamamen silinmesiyle birlikte bu anlayış, uluslararası finans kuruluşları ve küresel sermaye merkezleri eliyle tüm dünyayı borç sarmalına sokan modern bankacılık sisteminin de tarihsel kökenini oluşturmuştur. Hristiyanlıkta da durum farklı değildi. Erken kilise hukuku ve Aquinalı Thomas gibi skolastik düşünürler tefeciliği ve faizi tamamen yasaklamıştı. Fakat 16. yüzyılda esen reform rüzgarları Martin Luther ve özellikle Jean Calvin'le birlikte faizi kazançtan ayrılan adil bir pay kılıfıyla yeniden sisteme dahil etti ve meşrulaştırdı. İslamsa faiz konusunda en tavizsiz ve en net duruşu sergiledi. Kur'an-ı Kerim'de faiz, yani riba, kesin ve mutlak olarak haram kılındı. İslam inancında faizle beslenenlerin kıyamet günü şeytan çarpmış kimseler gibi kalkacağı uyarısı yapıldı ve faizcilik, Allah ve Resulü ile savaşmak olarak tanımlandı. Çünkü faiz, alın teri dökmeden, zahmetsizce elde edilen haksız bir kazançtı.
gelir dağılımını altüst ediyor, bencilliği körüklüyor, insanları yatırımdan ve üretimden uzaklaştırıp işsizliği artırırken toplumsal yardımlaşma ruhunu tamamen yok ediyordu. Modern dünyanın görünmez sömürü düzeni. Peki eski çağlarda yasaklanan ve lanetlenen bu sistem bugün nasıl oldu da küresel ekonominin kalbi haline geldi? Bugün neoliberal dünya düzeni sömürüyü artık ordularla yapmıyor. Sömürü artık doğrudan borç temelinde gerçekleşiyor. Filozofların da dikkat çektiği gibi modern insan artık disiplin altına alınan bir işçi değil, ömür boyu ödemekle yükümlü olduğu kredileriyle yaşayan, borçlandırılmış bir öznedir. Kişi, sistemin sunduğu sonsuz tüketim döngüsünde geri ödemesi hiç bitmeyecek sonsuz bir borç zincirine bağlanmıştır. Bu durum sadece bireyleri değil, ülkeleri de esir almaktadır. Büyük küresel ekonomiler ve IMF ya da Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları, gelişmekte olan ve 3. dünya ülkelerini devasa projeler üzerinden borçlandırmaktadır. Neoliberal politikalara uyma zorunluluğu karşılığında verilen bu borçlar, ülkeleri kaçınılmaz bir faiz sarmalının içine sürüklemektedir. Ülkelerin ürettiği değerler ve halktan toplanan vergiler, kamu hizmetlerine harcanmak yerine, faiz ödemeleri aracılığıyla küresel finans merkezlerine ve faiz lobisine akmaktadır. Ağır faiz yükü yerli üretimi baltalamakta, kamu harcamalarının kesilmesine yol açmakta, doğal kaynakların sömürülmesine zemin hazırlamakta ve ülkeleri ekonomik açıdan küresel merkeze tamamen bağımlı hale getirmektedir. Borç prangalarından ekonomik özgürlüğe. Faiz gerçeği bize şunu gösteriyor. Faiz, sadece basit bir matematiksel oran veya ekonomik bir tercih değildir. Faiz, insanlığın sırtına vurulmuş, zengini daha zengin, fakiri ise daha borçlu ve çaresiz kılan küresel bir sömürü düzenidir. Tarihin ilk dönemlerinde tapınaklarda buğdayla başlayan bu oyun, bugün dijital ekranlardaki milyar dolarlık borçlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya devam ediyor. Gerçek bir ekonomik özgürlük, adil bir gelir dağılımı ve insanca bir yaşam ancak bu borç prangalarından kurtulmakla ve emeğe, üretime, yardımlaşmaya dayalı adil bir dünya kurmakla mümkündür.